Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine %100 orijinal bir Alman pastası tarifi daha vereceğim. Bu Schwarzwälder Kirschtorte, yani kara orman pastası. Herkes kara orman pastasının çok zor olduğunu düşünür. Ben size en kolay ama en lezzetli tarifimi vereceğim. Ayrıca hemen şunu burada belirtmek istiyorum. Özellikle vişne ile çalıştığım bölümde az sonra göreceksiniz zaten. Ufak tefek vişnemin suyu az geldiği için onun miktarını biraz daha fazlalaştırarak vereceğim. Lütfen açıklama bölümündeki malzemeler bölümüne dikkat edin. Ayrıca hemen şunu da belirtmek istiyorum. Ben bu tarifleri Alman arkadaşlarımdan alıyorum ve Türkçe'ye çeviriyorum. Biliyorsunuz birçok ürün Almanya'da var ancak Türkiye'de yok. Bunlara uygun olan ve her marketten bulabileceğimiz ürünlerle değiştiriyorum. Şimdi de hemen size pandispanyası için malzemeleri veriyorum. 5 adet yumurta, 175 gram toz şeker, yaklaşık olarak 1 su bardağına yakın bir şeker miktarı yaptı. 1 paket vanilya, 125 gram un, 2 tatlı kaşığı kabartma tozu, 50 gram nişasta, 15 gram da kakao. Bu arada fırınımı 180 derecede ısıtmaya başladım. Hemen size kalıbımı göstermek istiyorum. Yine 26 santimetrelik böyle kelepçeli bir kalıp kullanacağım. Bu defa kalıbı kesinlikle ne altını ne üstünü ne yanlarını yağlamıyoruz. Bu şekilde kullanacağız. Şimdi pandispanyanın yapılışına başlayalım. Öncelikle yumurtanın sarılarını ve aklarını ayırdım. Sarısını birazcık daha büyük olan bir kaba alın lütfen. Çünkü daha sonra bütün karışımı sarının olduğu kapta karıştıracağız. Şimdi öncelikle sarısına 90 gram, yani hemen hemen bu şekerin yarısını döküyorum ve mikserimle karıştıracağım. Şu şekilde yeterli olacaktır. Aynı zamanda vanilyayı da ilave ediyorum ve mikserimin en yüksek devrinde karışımım kıvam alana kadar karıştıracağım. Yaklaşık olarak hamuru 5 dakikadır karıştırıyorum mikserin en yüksek devrinde. Şu şekilde bir karışım harç elde ettim. Burada karıştırma işlemi gerçekten çok önemli. Pandispanyanın kabarması için mutlaka 4-5 dakika karıştırmamız gerekiyor. Yumurta aklarını kalan tüm şeker ile kar kıvamında tekrar karıştırıyorum. Yine yüksek devirde bir karıştırma işlemi yapacağım. Yumurta aklarını bembeyaz kar kıvamında karıştırdım. Yine yaklaşık 4-5 dakika boyunca karıştırarak bu kıvamı elde ettim. Bunu yumurta sarıları ile karıştıracağım şimdi. Dikkatli bir şekilde yavaşça yumurta sarılarına yumurta aklarını ilave ediyorum. Önce nişastayı döküyorum. Unumun içerisine kabartma tozunu ilave ettim. 2 tatlı kaşığı. Şimdi bunu eleyerek koyacağım. Kakao biliyorsunuz 15 gramdı. Bu 25 gram. O sebeple göz kararına göre kakaoyu koyuyorum. Çatalımla her zamanki gibi dışarıdan içeriye, aşağıdan yukarıya tüm malzemeleri iyi bir şekilde karıştırıp harmanlıyorum. Şimdi kalıbımın içerisine pandispanya hamurunu dökeceğim. Burada tekrarlamak istiyorum. Kesinlikle kalıbı hiçbir şekilde yağlamıyoruz. Bu çok önemli. Yoksa pandispanyamız kabarmayacaktır. Şöyle kaşığımla hemen düzeltiyorum. Ve fırına 25 dakika boyunca hiç kapağını açmadan pişirmeye gönderiyorum. Sırada vişneli bölümün hazırlığına geldi. Ben bu vişne konservesini Metro'dan alıyorum.
Fiyatı da gerçekten çok uygun. Şimdi bu vişnenin süzdükten sonra 350 gram vişnesine ihtiyacım olacak. Ayrıca 15-16 tane kenara ayıracağım ki kara orman pastası bittikten sonra üzerini süsleyebileyim. Ve hatta ayrıca yaklaşık olarak yarım çay bardağı bu vişnenin suyunu da kullanacağım. 150 gram rendelenmiş çikolataya ihtiyacımız olacak. Ben bu çikolatayı yurt dışından getirdim. Ancak siz çok normal bir çikolatayı rende ile rendeleyerek kullanabilirsiniz. Eğer bu olmasaydı ben de o şekilde hazırlayacaktım. 30 gram nişasta, 30 gram da toz şeker. Şimdi hemen vişnenin hazırlığına başlayalım. Ne yazık ki kameram kaydetmemiş. Az önce öncelikle yarım çay bardağı vişne suyunu koydum. Daha sonra nişastayı ve toz şekeri ilave ettim. Onlar kaynayınca vişneyi ekledim. Ancak gözüme biraz katı geldiği için şöyle bir çay bardağı daha su koyarak bir taşım kaynatıp hemen altını kapatacağım. Tabi bu esnada da karıştırıyorum. Şu anda vişnem bir taşım kaynadı. Şimdi hemen altını kapatıp tenceremi balkona götüreceğim ki çok çabuk soğusun. Daha sonra da pandispanyaya geçelim. Pandispanyanın fırında 35 dakika sonra kürdan testini yaptım. Henüz birazcık daha vaktin var olduğunu gördüm ve 5 dakika daha pişirdim. Şimdi pastamı 3'e böleceğim. Daha sonra da kremayı hazırlayacağım. Şöyle uzun bir bıçak kullanıyorum. Umarım düzgün bir şekilde kesebilirim. Bu bölümünü biraz ince kestim. Her zamanki gibi çok yetenekli değildim. Ancak tamir edilmeyecek bir şey değil. Geldik pastanın kremasına. Ben şimdi 600 gram kremayı karıştırma kabıma koydum. İçerisine şeker ilave edeceğim. Siz dilerseniz sadece 1 yemek kaşığı şeker kullanabilirsiniz. Ben yaklaşık 40 gram kadar şeker kullandım. Çünkü ben krema sertleştirici kullanıyorum. Yani bunlar olmasaydı 2 paket burada krem şanti tozu kullanacaktım. O sebeple krem şanti biliyorsunuz zaten şekerli. O sebeple de şekere sadece yani 2 yemek kaşığı şeker sizin için yeterli olacaktır. Şimdi ayrıca vanilyam bittiği için ben vanilya özütü kullanacağım. Normalde 2 tane vanilya koymam gerekiyordu. Şimdi kremamı karıştıracağım ve pastamın zeminini hazırlayacağım. 2 paket kremayı da yarın için ayırdım. Yarın servis yapmadan önce de diğer krema ile üzerini süsleyeceğim. Zaten yarın gerekli açıklamaları ben tekrar yapacağım. Şimdi hemen kremamı kıvam alana kadar en yüksek devirde karıştırıyorum. Bu arada kremanın buzdolabından hemen çıkmış olmasına önem veriyoruz ki krema tutsun. Kremam hazır. Şöyle size hemen göstereyim. Çok koyu bir krema elde ettim. Görüyorsunuz şöyle salladığım zaman bile dökülmüyor. Biliyorsunuz pandispanyanın en üst bölümü burasıydı. Şimdi bunu bu şekilde koyarsam hiçbir şekilde malzemeleri emmeyeceği için ben en üst bölümünü ters çevirerek servisimin üzerine hemen şöyle alıyorum. Yine az önceki kelepçeli kalıbımın kelepçeli bölümünü koyacağım ki daha düzgün malzememi sürebileyim. Şöyle elimle tekrar yerleştiriyorum. Kesmemin kolay olması için bu bölümün çok iyi bir şekilde oturmuş olması gerekiyor. Hemen şöyle üzerine vişnelerimi gezdiriyorum. Özellikle elimle yapıyorum. Çok fazla kenarlara vişne koymayacağım. Çünkü daha sonra yarın özellikle kenarlarına krema sürerken bu vişnenin rengi orada çıkacaktır. O sebeple şöyle eşit şekilde dağıtmaya çalışıyorum vişneleri. Çok da kenarlara getirmeyeceğim. Şimdi de hazırladığım kremayı vişnelerin üzerine dökeceğim. Şöyle bir yarısını dökeceğim.
Bir yarısını da az sonraki katı için hazırlayacağım. Daha doğrusu ayıracağım. Biraz önce yorgunluktan epeyce bir dilim dolandı benim. Ama ben zaten açıklama bölümüne malzemeleri tek tek yazıyor olacağım. Oradan da okuyabilirsiniz. Şöyle kaşığımla kremayı yayıyorum. Şimdi şu parçalı olan bölüm düzgün bir şekilde yerleştirerek tamirimi yapacağım. Şöyle kremanın üzerine bu bölümü yatırıyorum. Bunu ben bayağı bir parçalamışım. Yine aynı işlemi burada yapacağım. Şunu önce kenara kaldırayım. Ve vişneyi yine elimle pastanın, pandispanyanın üzerine yayacağım. Yine kenarlarına getirmeye çalışacağım. Bu arada bu vişnelerin çekirdeği de yok. Çıkarılmış bir vaziyette. Elimi yıkıyorum ve kremayı da üzerine yayalım. Şimdi kalan tüm kremayı pandispanyanın vişnelerin üzerine paylaştırıyorum. Geri kalan, tekrarlıyorum, yineliyorum. Yarın geri kalan 2 paket yani 400 gram kremayı da hazırlayıp kullanacağım. Kremayı vişnelerin üzerine adil bir şekilde yaydım. Şimdi en son bölüme geliyorum. Bu aslında pandispanyanın en alt bölümüydü. Bunu ters çevirerek kullanacağım. Çünkü burası kremayı yarın çok daha güzel emecektir. Bu pasta bittikten sonra yaklaşık 10 santimlik bir pasta olacak. Oldukça yüksekçe bir pasta olacak. Şimdi tekrar şöyle elimle pandispanyayı yerleştiriyorum. Ve bunu buzdolabında aslında normalde bir 4 saat bekletmek yeterli olacak. Ancak yarın ben hazırlayıp şöyle bir pasta keyfi yapmak istiyorum. Uzun zamandır çünkü kara orman pastası yapmamıştım. Pastam buzdolabına girmeye hazır. Yarın görüşürüz. Dün geceden hazırladığım pandispanyamı şimdi hemen çıkarıyorum. Ben üstünü böyle kapatarak koydum. Ancak kapalı olması şart değil. Bir defa dikkatli şekilde şöyle kenarından bıçak ya da böyle bir spatulayı siz de yürütebilirsiniz. Şimdi hemen kalıbı çıkarıyorum. Pandispanyam yaklaşık olarak 9-10 saat iyi bir şekilde buzdolabında dinlendi. Kremalar pandispanyanın arasına aromalarını bıraktı. Böyle nefis bir pandispanya oldu. Pastamızın üzerine ve yanlarına gelecek olan kremayı hazırlamaya hemen başlayalım. Şimdi 400 gram kremayı kabıma aldım. Kremanın mutlaka soğuk olması gerekiyor. Siz lütfen tekrar 2 paket krem şanti tozu kullanın. Ben bu işte yurt dışından getirdim biliyorsunuz. Krema sertleştiricileri kullanacağım. Bunları kremamın içerisine koyuyorum. Aslında dün hazırladığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Siz krem şanti kullanacağınız için 1 ya da 2 yemek kaşığı şeker koyabilirsiniz. Bu sertleştiricide şeker olmadığı için ben 30 miligram kadar şeker koydum. Bir de tekrar vanilya koyacağım. Daha sonra koyu bir kıvam alana kadar en yüksek derecede şekerde eriyene kadar kremamı karıştıracağım. Krema istediğim forma ulaştı. Şimdi artık üstünden başlayarak aslında yanlarından da başlayabilirim. Kremamı süreceğim. Kremayı sürdüm. Bir parça krema ayırdım. Daha sonra bunu üzerinde süslemek için kullanacağım. Şimdi de çikolatalarla pastamın üstünü, yanlarını kaplıyorum. Şöyle serpiştirerek attığım zaman zaten kremaya hemen çikolatalar yapışıyor.
dönen tablamı getirdim ki üzerini süslemem biraz daha rahat olsun. Ancak şu kayıyor, o yüzden dikkatli olmam gerekiyor. Şimdi krema pompasının içerisine dolduracağım. Benim krema pompamın ucu çok iyi değil. O yüzden çok böyle beklentimin altında bir süsleme oldu. Ama sorun değil. Eminim ki siz çok daha iyi yapacaksınızdır. Bir de dün ayırmış olduğum vişnelerimi pastamın üzerine yerleştiriyorum. Ortaya koymayacağım. Çünkü daha sonra kesmem zor olacaktır. Şöyle çeviriyorum yavaşça. Çünkü servis kayıyor. Şöyle kremaların ortasına vişnemi koyuyorum ve elimle hafifçe bastırıyorum ki düşmesin. Bunu tekrar buzdolabında 1 saat kadar dinlendireceğim. Servis yapacağım zaman çıkaracağım. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen beni desteklemek adına ve bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirim zilinizi açmayı ki videolarımdan haberdar olabilin. Ayrıca bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.